Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Berke hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam daha önceki programlardaki izleyen, sizi takip eden kişiler muhakkak farkındadırlar. Varisten bahsettiniz, sebeplerini söylediniz. Yani varisle ilgili duyulabilecekleri her şey söylendi. Neredeyse. Birçok Aynen. bilgiye sahip olduk hocam Evet. sayesinde. Hocam varisim var. Benim de var varisim. Evet. Şimdi böyle bir hasta olarak nasıl bir belirtiyle sizin karşınıza geliyorum? Sizin Tabii. karşınıza geldiğimde neler yapıyorsunuz? Bu süreçten biraz Tabii, bahsedebilir tabii. misiniz? Hemen anlatayım. Şimdi ben varis hastasıyım. Ayağımda neden şüphelendim? Nasıl varis Evet. hastası olduğumdan şüphelendim? Onu söyleyeyim önce. Ayak bileklerim şişiyor. Ayak bilek rengim koyulaştı. Ayakkabı bana bazen küçük geliyor. Ayakta kaldığım günlerin gecesinde kramplar, huzursuz bacak, yatakta ayaklarım rahat etmiyor. Kaşınıyor ayaklarım. Özellikle uzun süre ayakta kaldım. Ayaklarım kaşınmaya başlıyor. Ayakta kaldım, baktım damarlar belirginleşmiş. Baldırımda veya ayağımın üst kısmında ya da basenlerimde belirgin damarlar var. Ya da yürürken böyle hiç bilmediğim ağrılar, baldırımda dolgunluk hissi belirdi. Bunlar varsa eğer, bu bahsettiklerim yani bende oluyorsa ben varis hastası olma ihtimalim yüksek. Yani bacağımın dolaşımında bir problem var demek ki. Hocam şöyle bir şey de söyleyeceğim. Görünmeyen bir varis var ama bacaklarda tüy dökülmesi, erkeklerde mesela. Tabii. Bu da olabilir mi hocam? Şöyle, varis ciltte kuruluk yapar. Bu kesin ve net. Ciltte kuruluk yapar. Kimyasal değişikliklerden dolayı ciltte kuruluk yapar. Tüy dökülmesi, kıllanma azalması periferik arter hastalığında, yani atar damar hastalıklarında daha sık gördüğümüz bir şey. Evet. Söylediklerim bende var. Doktora gideyim diyorum. Hangi doktora gideceğim? Kalp damar cerrahisine gideceğim. Gidiyorum. Diyorum hocam böyle böyle bende bunlar var. Evet, varisiniz olabilir. Bunun çünkü anlamak için bir Doppler yapılması gerekiyor bana. Yani tanıyı öyle koyuyoruz. Doppler yapılıyor. İki türlü karşıma gelecek. Yani Doppler yapıldı. İki tane bacağımda benim sistem var. Derin sistem var, yüzeyel sistem var. İkisi de hasta olabilir veya herhangi bir hasta olabilir. %90 olasılıkla yüzeyel sistemimde benim kaçak var. Damar çaplarım artmış. Ben de göreceğim, işte doktor oldum şimdi, demin hastaydım. Diyorum ki evet, siz varis hastasısınız. Damar çapınız artmış, kaçak var ve tedavi olmanız gerekiyor. Ben şimdi hasta olarak soruyorum, peki hocam tedavi olmazsam ne olur? Bu ilerler. Ne bir ilaçla, işte varis çorabıyla ya da işte sizin şu anda alabileceğiniz önlemler artık bunu geri çevirmeyecektir. Çünkü zaten artık hasta olmuşsunuz. Eğer çevirseydi geri çevrilirdi bu süreç. Bunun için size müdahale etmemiz gerekiyor diyeceğim hoca olarak. Peki ben hasta olarak diyeceğim ki hocam ne yapacaksınız? Şimdi ben de orada size seçenekler sunacağım. Örneğin şimdi siz mesela hemen bugün tedavi olmak istiyorsunuz. Çok hızlı, dakikalar içinde beni hocam bu dertten kurtarın hani diyorsunuz mesela. O zaman size önereceğim ki ben size siyanoakrilat damar embolizasyonu, yani damar yapıştırma tedavisi uygulayabilirim ultrason eşliğinde. Bu hasta damarınızı, varisli damarınızı yok edebilirim diyeceğim. Onu içeriden yapıştırıyoruz. Sizin için riski yok denecek kadar az. Hemen ayağa kalkarsınız, o gün işe dönersiniz, akşam işiniz varsa, yemeğiniz varsa ona gidersiniz, gezersiniz, dolaşırsınız, tatilinize devam edersiniz vesaire. Mucize gibi. Gibi, aynen bundan bahsedebilirim. Peki hocam yaptık, sonrasında neler yaşayabilirim diye soracağım ben hocama. Hoca olarak ben diyeceğim ki genellikle yani %70-75 olasılıkla hiçbir şey yaşamayacaksınız. Bugünden itibaren sizin bu şikayetleriniz azalarak sönecek, bitecek. Ama işlem bölgesinde morarma olabilir, kızarıklık olabilir, sertleşme olabilir. Bunları yaşayabilirsiniz. Yani filebit Bunlar beklenen. olabilir. Bu da bir komplike olmaz. Kendiliğinden ağrı kesiciyle 3-4 gün içinde, bir hafta içinde geçecektir diyeceğim. Tamam hocam diyeceksiniz. Yapalım veya yapmayalım diyeceksiniz. Ya da mesela damar çapınız yüzeyel sistemde varis hastasısınız, iyice artmış. Diyeceğim ki bu siyanoakrilat damar embolizasyonuna, damar yapıştırmaya uygun değil diyeceğim size. Azınlıkta bir hasta grubu var, gerçekten fayda göremiyor. Lazer
önereceğim bu sefer size. Lazer kateteriyle gene kapalı bir varis tedavi yöntemi. Bu iğne deliğinden bu hasta damara girilerek lazer kateteriyle yakılıyor gene damar. Mantık hep aynı. Bu damarı yok ediyoruz zaten. Ama lazeri ameliyathanede yapıyoruz. Gene çok hızlı, gene dakikalar içerisinde bunu da hallediyoruz. Ama bunda diyeceğim ki sizin tolere edemezsiniz. Çünkü biraz ağrılı bir işlem. Anestezi almanız gerekebilir diyeceğim. Genelde bunu sedasyonla hallediyoruz. Yani hafif anesteziyle. Gene aynı gün diyeceğim ki size biraz sizin hani bu sefer hastanede kalmanız gerekir ama akşam gidersiniz diyeceğim. Başarı oranı ne zaman yüksek lazerin? Eğer damar çaplarınız damar yapıştırmaya uygun değilse, oldukça büyükse, yani artık siz ileri evre varis hastasıysanız diyeceğim ki, ya da çok şişmansınız, örnek veriyorum. Bazen onda da tercih edebiliyoruz. O zaman lazer önerebilirim. Peki şimdi hastayım hocam, görünen damarlarım var, işte kılcal damar, evet, bunlar ne olacak? Ben de diyeceğim ki onlara köpük tedavisi uygulayacağız. Bu nasıl bir şey? 1950 yılından beri uygulanan yöntem, tecrübe çok fazla bütün dünyada artık. Bu damarlara bir ilaç veriliyor. Köpük ismi, bu ilacın içine hava karıştırılıyor. Etkisi artsın diye, daha hızlı sonuç alınsın diye, komplikasyon azalsın diye. O yüzden hazırlanırken de köpürüyor. Bu yüzden de İngilizce'de de böyle foam terapi, yani Türkçe'de de köpük tedavisi olarak kalmış adı. Diyeceğim ki köpük yapılabilir. Bu damarlarınızdan da böyle kurtulursunuz. Görüntü düzelir. Diyeceksiniz ki hemen mi? Hocam hayır, hemen değil. Kimyasal bir süreç, o damarların yok olması. Bunu şeye benzetiyorum. Tıpkı Fatih Hocam bir yara iyileşmesi gibi. Evet. Nasıl bir yerimiz kesiliyor, önce orası işte dikiş atılıyor, atılmıyor, kendi kendine iyileşiyor, kabuk tutuyor, işte sonra kabuk kalkıyor, beyaz bir iz kalıyor, onun da bir iyileşme süreci var. Aynı şey, hiç farklı değil. O damar da oradan yok olurken bu süreçlerden geçecek, tamamen kaybolması 6 aya kadar uzayabilir. Belki daha da cilt tipine göre daha da fazla uzayabilir diyeceğim. Siz de tamam hocam, teşekkür ederim diyeceksiniz. Aynen olacağız. Gene kontrole çağırıyorum genelde hastalarımı. Yani mutlaka o an bitmiyor işimiz. Bir hafta sonra, bir ay sonra, genellikle bir ay sonra kontrole çağırıyorum. Bu uygulamalar bu şekilde oluyor. Kısa, hızlı, başarı oranı oldukça yüksek artık bizim uyguladığımız tedavi yöntemlerinin. %85, %90'larda başarı oranı. Hastaların, yani 10 hastadan 8'i 9'u varisten kurtuluyor zaten. Tamamen kurtuluyor muyuz hocam? Tekrar nüksetme ihtimali var mı? Nüksetme ihtimali de ortalama 7 yıl içinde, bu bahsettiğim 10 hastadan biri nükse gelebiliyor gerçekten. O da çaresiz değil. 7 yıl geçti mesela ortalama, yani veya 10 yıl geçti. Hocam bacağım gene kötü diye geldiniz. Bu sefer diyeceğim ki evet, ultrasonla değerlendireceğiz. Gene yaparız, gene bir şeyler yapabiliyoruz. Duruma göre tabii. Bazen diyoruz ki bazen biraz daha hani bir şey ellemeyelim, biraz daha hani sıkıntı görmüyoruz, bunun size bir zararı yok diyoruz. Ama genellikle orada da müdahale ediyoruz gene. Gene minimal invaziv yöntemler, iğne deliğinden müdahaleler ya da ilaçlar veriyoruz. Gene kurtarıyoruz sizi varisten. Hocam şimdi az önce şunu söylediniz. Eğer damar çapı belli şekilde ise bunlara siyanoakülat, yani Japon yapıştırıcısından bahsediyoruz aslında. Tabii medikal anlamda. Tabii. Biraz daha genişse köpük tedavisi dediniz. Daha genişse damar içi lazer dediniz. Peki dışarıdan yapılan hani şey gibi, epilasyon lazeri gibi. Egzovenöz lazer. Evet. Evet. Bu şekilde de yapılabiliyor mu ve bu kimlere yapılıyor? Şöyle bahsettiğim, şu ana kadar bahsi geçenler esasında köpük tedavisi hariç hep iç varis, yani içerideki hastalığı tedavi etmeye yönelik tedaviler. Egzovenöz lazer ve köpük, bu arada köpükle de iç varisi tedavisi mümkün. Ultrason eşliğinde, ultrason guided işte skleroterapi ile gene köpük tedavisiyle o yok edilebiliyor damar, ki bazı ilaçlarla. Yüzeyel damarlara köpük tedavisi uygulanabiliyor. Çok mesela 0.8 milimetreden küçük, iğne ucundan daha küçük yani damarlar, bunlara egzovenöz lazer. Özellikle işte burun çevresinde gördüğümüz, yüzde gördüğümüz, bunlara tabii ki egzovenöz lazer daha uygun. Bunlara. Biz onu tavsiye ediyoruz zaten. Peki onlardaki kullanılan lazer teknolojisinin ismi ne?
Egzovenöz lazer tabii farklı dalga boyları var. Evet. Esas mantık aynı. Lazer şutluyor. Lazer ışını şutluyor o damara. Odaklıyor. Mantık aynı. Bizim mesela iç varisinizi tedavi etmek için verdiğimiz lazerin dalga boyu ayrı. İkisi yani enerji seviyesi ve dalga boyları farklı. Mantığı aynı ama. Hocam gerçekten çok verimli bir program oldu. Yani varisi olan bir kişinin tedavide nasıl Evet. yaklaştığını bir hekimin çok güzel bir şekilde, sanatsal bir şekilde anlattınız. Sağ olun. Harikaydı. Varisle Ağzınıza ilgili sağlık. her şeyi biliyoruz artık sayenizde hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan'dı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.